MMO oyunlar. Oyun dünyasının en büyük, eğlenceli ve ne yazık ki kötü türüdür. Nasıl bir videoya geldik, nasıl bir video gelişiydi diyenleriniz, hatta kızıp tepki gösterecek olanlarınız da illaki vardır ama sebebini az çok sizler de biliyorsunuz. Aslında ben de aynı tayfadan MMO aşığı bir oyuncuyum. Kendimden biliyorum, hatta öyle diyeyim. Ancak gerçeği görmemiz gerekiyor. Bugün buna birazcık değineceğiz aslında, öyle diyeyim. Potansiyeli çok yüksek, geniş ama bir o kadar da kötü bir tür olduğunu söylemem gerekiyor. Bu türdeki oyunlar çok fazla eğlence ve çok fazla hayal kırıklığıyla bizi karşılarken insanların hayatlarını zenginleştiren ama aynı zamanda mahveden bir tür aslında. Öyle ki bir dönem haber kanallarında bağımlılık yapan ilaçlarla aynı kefeye konulmuş bir türden bahsediyoruz. Bugün bunlar hakkında konuşmak istedim. Bu serinin sonuna geldiğimizde ise ki umarım gelebilirsiniz. Uzunca bir video serisi olacak çünkü biraz olsun anlamış olacağınızı umuyorum. 30 yılı aşkın bir süredir bu türde yüzlerce oyun çıktı ve daha da geliştirilmeye devam eden bir sürü oyun var. Benim de dahil bu arada bir projem var. Bu gizli kapılar ardında gerçekleştirdiğim MMO projesi var ama tabi bu başka bir günün konusu. Her geliştirme sürecinde türün yapısı daha da gelişti ve evrimleşti. MMO oyunlarının kaynağı ve etkisi Dungeons Dragons'tan, modlardan, hatta daha da eski ve öncesi sosyal oyunlardan geliyor biliyorsunuz ki. Günümüze kadar gelirken bolca evrim getirse de hala etkilerini görebilirsiniz bunların. Herkesin bu türde en azından bir oyun tecrübesi illaki vardır. İyi ya da kötü olabilir bu tabii ki. Peki geçmişini hiç merak ettiniz mi? Türdeki ilk oyun neydi? Konsept nasıl ortaya çıktı? Hangi süreçlerden günümüze kadar geldi? MMO kültürüne nasıl dönüştü? Nerede yanlış bir şeyler olmaya başladı? Benim gibi meraklı arkadaşlar için böyle şöyle bir araştırmak istedim ve ilginç hikayelere ulaştım. Dilerseniz MMO oyunlarının tarihine ve geçmişindeki bu hikayeleri birlikte bakalım. Herkese selamlar dostlar, videoya hoş geldiniz. Ben oyun rehberiniz Ümit ve bu videoda sizlere ben eşlik edeceğim. Hazırsanız hemen de başlayalım. Günümüzdeki MMO oyunlarını anlamak için önce biraz geriye gitmemiz lazım. Akıllı telefonlar, sosyal medya, bildiğimiz konsolların, hatta bilgisayarların bile olmadığı bir döneme gitmemiz gerekecek. Bilgisayarların bile olmadığı 1970'lerdeki bu karanlık dönemde oyun yapmak hayal olsa gerek. Zira o dönemde ne bir bilgisayar ne de bir konsol dahi yoktu bildiğiniz üzere. Atari'ye benzer televizyona bağlanan cihazlarıyla başlıyor her şey. Alan Alcom adındaki bu abimiz ise okul projesi olarak başladığı şey dünya çapında bilinen ilk oyunlardan biri Pong olarak geçiyor. Masa tenisinin basit bir varyasyonu oluyor kendisi. İlk oyunlardan diyorum çünkü daha öncesinde de oyunlar var. Ancak oyunun piyasaya sürülmesi ve video oyunu olarak tanım kazanmasını sağlayan ilk oyunlardan biridir kendisi. Bu sayede aslında video oyunu konsepti ortaya çıkmış oluyor. Bu ve bunun gibi birçok proje çıkmaya devam etti bu arada bu süreç içinde ama yine de oyunların online olarak herkesle birlikte oynanabilecek olma fikri insanların çok daha sonrasında aklına gelen bir şey. İşte bizim de konumuz tam olarak burada başlıyor aslında. Herkes ilk ve en eski oyunun Ultima Online, hatta ondan da öncesi belki bilenleriniz olacaktır, Meridian olduğunu düşünebilir ama bu oyunlar bile 1990'larda çıktı. Oldukça eskiler ancak ilk MMO deneyimi yine 1970'lerde çıkmış. İnternet bile var mıydı ki o yıllarda diye düşünebilirsiniz. Zira evet, 1970'lerde internet vardı, hatta 1950'lerde falan çıkmış internet. 1970'lere doğru gelişmeye falan başlamış bayağı bir. Okullarda falan kullanılmaya başlanmış özellikle. Tam da bu süreçte zaten işte internetle MMO oyunlarının çıkışı başlıyor diyebiliriz. Neyse, konumuza gelecek olursak tam şu anda görmüş olduğunuz bu oyunun ismi de Maze War. MMORPG türünün ilk örneği oluyor kendisi. 1973 yılında Steve Colley, Greg Thompson ve Howard Palmer adındaki 3 geliştirici tarafından geliştirilen bir oyun kendisi. İşin şaşırtan tarafı, bu oyunun ilk sürümünü Steve Colley NASA'da yaz stajı yaparken geliştirmiş. Bu proje stajı bitirme projesiymiş aslında. Bizim üniversitelerdeki bu okulu bitirme projeleri olur ya, onun gibi bir şey bu da bildiğiniz üzere. Oyunun ilk sürümü sadece dümdüz bir labirent olarak tasarlanmış. Greg Thompson ve Howard Palmer oyuna sonradan eklenerek bu potansiyeli görmüş ve online yapma fikrini ortaya çıkarmışlar. Ve tada, oyunun son halini görüyorsunuz şu anda da. Bu oyunun online hali aslında. Okullarda paylaşmışlar bu oyunun ilk online sürümünü. O zaman interneti sadece tabii ki okullarda varmış. Daha doğrusu
geliştirme ve teknoloji ile ilgili Ar-Ge süreçlerinin büyük bir çoğunluğu okullarda gerçekleştiği için haliyle bunu da okullarda gerçekleştiriyorlar. Bir de bize bakalım. Bizde de internet falan böyle Ar-Ge şeyleri en son okullara geliyor sanırım. İlk gelmesi gereken şeyler genelde en son bize okullara geliyor. Ne yazık ki biz internet kafelerde dolaşırken okulumuzda mesela internet daha yoktu. Neyse konumuza dönecek olursak tekrardan Doom diye bir şey daha ortalıkta piyasada bile yokken birinci şahıs açısına ulaşmış ilk oyun olan Maze War ortaya çıkmış oldu. Üstelik de ARPANET'in üzerinde çalışacak halde oyunu online yapmışlardı. Maze War FPS'in en basit haliydi aslında. Oyuncular uçan bir göz küresi rolüne üstlendiler. İleri geri hareket ederek veya 90 derecelik sağa sola dönerek labirentte gezindiler. Bütün amaç aslında buydu. Oyuncular labirent haritasında gezerek birbirlerini görebilir ve birbirlerini vurabilir haldeydiler özetle. Aynısını size yapmadan önce düşmanı bul ve vur. Bu kadar aslında basit bir temelle kurulmuş bir oyun aslında. Maze War o kadar sevildi ki ve popüler oldu ki internette sorun yaratmaya başladı. Daha o dönemlerde öyle ki ARPANET'ten yasaklandı. Çünkü o aydaki ARPANET'te oluşan paketlerin büyük bir çoğunluğu Stanford'da MIT'te dönen Maze War'a aitti. Sonrasında stajlarını tamamlayan bu üç arkadaş projeyi devrettiler. Oyun geliştiricileri artık değişmiş ve gönüllü bir projeye dönüşmüş haldeydi. Bu üç arkadaş profesyonel işleri olan yazılıma ve teknolojiye tekrardan geri dönerken bir daha oyun geliştirme süreçleriyle uğraşmadılar aslında. Fakat oyun geliştirme süreci devam etti. Ekip 77 ve 86 yıllarında oyunu daha da geliştirdiler ve farklı internet altyapılarına taşıdılar. Hatta bazı firmalar oyunun kodlarını ele geçirdi ve günümüz teknolojisi olan TCP/IP'ye bile uyarlayabildiler oyunu. Oyun şu anda ne oldu derseniz tarihin tozlu raflarında hala bir yerlerde duruyor aslında ama oynanır mı sorusu tabii ki yani. Ama asıl önemli konuyu gözden kaçırmamak gerek tabii ki. Oyunun günümüze katkısı yadsınamaz. Maze War birinci şahıs açısı ile oynanan çevrim içi oyun ve interneti kullanan ilk ve öncü oyunlardan biri oldu. Günümüze de yön vermiş oldu bu sayede. Günümüzdeki oyunları gördüğümüz radar, seviye düzenleme, izleyici modu, avatar gibi birçok şey aslında bu oyundan esinlenilerek yapılmış oldu. Günümüzdeki birçok MMO projesine öncü oldu aslında. Bu gördüğümüz birçok şeyi bu oyundan aslında çıkma diyebiliriz. Bir diğer oyunumuz MMORPG türünün ilk örneklerinden olan Adventure adlı oyun. Colossal Cave Adventure olarak da biliniyor. 1976'da yine yazılımcı Will Crowther tarafından PDP-10 adlı ana bilgisayar ile piyasaya sürülen bir metin tabanlı macera oyunu kendisi. 1970'lerde Don Woods tarafından daha da genişletildi oyun. Hatta Don Woods'un yaptığı geliştirme süreci ARPANET'te yayıldı ve bu türe klon bir sürü de oyuna ev sahipliği yaptı. Geliştiriciler oyunu aldı ve düzenleri geliştirdi. Zork falan gibi böyle Adventureland, Mysteries, House, Rogue, işte Adventure 2 gibi birçok böyle oyuna aslında çıkma hikayesi buradan gelmekte. Bu oyunların tamamı bu proje üstünden aslında alınarak geliştirildi diyebiliriz. Yani açık kaynak gibi bir şey diyebiliriz bunu. Buradan alıp geliştirdiler ve bir sürü varyasyonunu çıkardılar. Bu şekilde birçok isim de yeni hikayeler ve geliştirmeler ile yayınlandı bu oyunlarda aynı şekilde. Tabi asıl oyunumuz olan Adventure türün ilk örneği ve öncüsüdür. Bu da tabii ki söylememiz gerek. Oyunu biraz anlatacak olursak oyuncu hazine ve altınla dolu olduğu söylenen bir mağarayı keşfediyor. Yani bildiğimiz ilk dungeon sistemi oyunu kendisi. Günümüzden örneklerle bahsedecek olursak Neverwinter, C9 Vindictus gibi ve hatta daha öncesi oyunlarda gördüğümüz sistem diyebiliriz. Zaten bütün ilk çıkışı en başta da dediğimiz gibi Dungeons and Dragon'lara dayanmakta. Oyun düzinelerce konumdan oluşuyor ve oyuncu bu konumlar arasında hareket edebiliyordu. Oyun metin tabanlı dediğim gibi kısa mesajlar gibi komutlar yazarak hareket ettiriyoruz karakterimizi. Buradaki nesneler ve bölgelerle etkileşime giriyoruz. Oyun oyuncunun konumunu ve oyuncunun yazdığı komutlara göre eylemlerin sonuçlarını açıklayan bir anlatıcı görevi görüyor ve size gösteriyor. Etkileşimli kurgunun ilk iyi örneklerinden biri aslında diyebiliriz. Aynı zamanda haftası olduğu bilinen macera oyunudur kendisi. 1975-76 yıllarında orijinal oyun Crowther'ın haritalarını ve dünyanın en uzun mağara sistemi olan Kentucky Mammoth Cave'de mağaracılık deneyimlerine dayanıyor kendisi oyunun temeli. Woods'un versiyon oyunu boyutunu genişletti ve içinde bulunan ejderha, sihir, büyü gibi fantezi öğelerin sayısını arttırdı.
Ayrıca ana bilgisayarlarla bağlı teleprinterlar üzerinden oynanan her iki sürümde de Crowther gelişmeye dahil oldu. İnternetin öncüsü olan ARPANET'te yine kullandılar oyunu online yapmak için. Maze War'da olduğu gibi ARPANET kullanıyordu yani. Bunun bir sebebi tabii ki de o dönemde tek internet modelinin ARPANET olması. Tek değil belki ama en azından en bilinen ve yaygını bu. Zaten çok çok az var o dönemde. Roguelike ve aksiyon macera türüne birçok oyun yapıldı bu geliştirilme sürecinde. Dediğim gibi dosyalarını yaydılar ve birçok türü çıktı demiştik. Bunun sebebiyle birlikte birçok oyun yapıldı aslında. Ayrıca mat ve bilgisayar rol yapma oyunu türlerinin yaratılmasını da etkiledi. En etkili video oyunlarından biri olarak tarihe kaydedildi ve 2019'da The Strong ve Uluslararası Elektronik Oyunlar Tarihi Merkezi tarafından Dünya Video Oyunu Onur listesine alındı. Oyun ilerleyen süreçlerde geliştirilmeye devam edildi ve C ile yazıldı tekrardan. Hatta DOS tabanlı halini hala bir yerlerde bulabiliyorsunuz. 1980'lerde Sofrite Toolworks ile anlaşma yapıldı ve ticari olarak ilk satışlarını da gerçekleştirmiş oldular. Asla aynı gibi olmasa da geliştirilmeye ve ilerlemeye devam etti oyun. En son bilgiye göre ise Colossal Cave adı aldığını 3D yeniden yapımı gerçekleşti. Cygnus Entertainment tarafından 19 Ocak 2023'te tüm platformlarda hatta çıkışını yaptı. Steam'de dahil buna. Dünden bugüne hala hatırlanan ve geliştirilmeye devam eden bir oyun aslında gördüğünüz üzere. Şu anki oyunun başarısı tabii ki tartışılır ama MMORPG türüne yön vermiş olma konusunda ve şu anda bile hala hatırlanıyor olmasını göz önünde alırsak oyun sektörüne katkısı yadsınamaz. Bu arada geliştiriciler hakkında da son bilgiyi vermemiz gerekiyor sanıyorum bu noktada. Will Crowther 2005'te, Don Woods ise 2020'de emekli oldu. Emekliliğin tadını çıkarıyorlar şu anda ama ikisinin de sitelerine baktığımda hala MMORPG tutkularını görebiliyorum. Oynadığı MMORPG oyunlarının forumlarını da gezindiklerini, hatta türe katkıları sonucunda çıkan oyunları oynadıklarını şu anda bile görebiliyoruz. Kendi yön verdiğiniz türe şu anda bile oynayabiliyor olmanız gerçekten garip olsa gerek ve gurur verici olsa gerek diye düşünüyorum. Tarihin en eski MMO hikayeleri işte. Bu şekilde de aslında bu videoda tüm MMO dünyasına dair bilgileri vermek, hikayeleri anlatmak istiyordum. Ancak ilk video dahi bu kadar uzun olduğu için videoyu bölümler halinde atmaya karar verdim. Bu video serisi boyunca bütün hikayeleri birlikte alacaksınız. Muhtemelen 8-10 bölümlük bir video serisi olacak. Ayrıca konseptin içine daha farklı ekstra hikayeler de eklemeyi istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve bir sonraki videoyu sabırsızlıkla beklerseniz bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Oyunla ve sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.